Selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben astrolog Fatma Mammadova. Sizinle yine yeni bir haftayı ama aynı zamanda yeni haftada gerçekleşecek olan yeni ayı konuşacağız. Evet, bu hafta 14 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda bir yeni ay yaşayacağız. 21 derece Yengeç'te gerçekleşecek bu yeni ay. 18 dereceden başlayarak 24 dereceye kadar Yengeç Burcu'nda gezegeni olanlar, Güneşi, Ayı, yükseleni olanlar ve yine Yengeç, Oğlak, Terazi, Koç burçlarında gezegeni olanlar, bu derecelerde gezegeni olanlar bundan en fazla etki alacak olanların başında geliyor. Artık siz de biliyorsunuz, yeni aydan söz ediyorsak işin içinde yeni başlangıçlar var. O yüzden zaten ben yeni ayı anlatmayı daha çok seviyorum. Çünkü böyle hani şey oluyor, kendi bir enerjisi oluyor. Hayatta yeni bir sayfa, yeni bir böyle bir bakış açısı. Hep bir hissederim mesela bunu. Size de umarım bu enerjimi geçirebiliyorumdur. Ancak bu yeni ayın farklı bir tarafı var. Bu yeni ay retro konumda olan Merkür'le kavuşum yapacak. Yani bu bize şunu söylüyor. Siz de biliyorsunuz ki Merkür retro yaparken biz hep ne deriz? Aman yeni başlangıç yapmayın, yeni bir şeye başlamayın, yarım kalır. Yani mesela hep bu tema var değil mi? Şimdi diyeceksiniz ki yeni ay yeni başlangıç ama Merkür retro ne yapalım o zaman? Haklısınız. İşte bu yeni ayda Merkür'le kavuşarak bize şunu anlatmak istiyor. Sen hayatında yeni bir başlangıç yapacaksın evet ama eskiden beri yapmak istediğin, hep düşündüğün konular üzerinden yapacaksın. Yani bir sabah kalkıp da Amerika'yı keşfetmeyeceksin. Bir sabah kalkacaksın ve diyeceksin ki yani ben hep bunu yapmak istiyordum. Hep şu işi başlatmak istiyordum. Hep şuraya gitmek istiyordum. Hep saçımı kestirmek istiyordum. Hadi yapacağım ya hani diyeceksin. Gerçekten burada biraz radikal bir karar da var aslında. Çünkü bu haftanın teması sadece bir yeni ay değil. Bu hafta Venüs ile Uranüs arasında bir kare açı oluşacak ki ben Venüs-Uranüs açılarını hem zaten normal haritada da çok enteresan bulurum. Çok beklenmedik gelişmelere işaret eder ki hafta içerisindeki bu açı beni bir tık heyecanlandırıyor. Ama iyi mi kötü mü işte burasını siz karar verin. Şimdi Venüs Başak ne ister? İlişkide kusursuzluk, mükemmeliyetçilik ister. Detaylara çok fazla takılır. Böyle bir ama aynı zamanda rutin ister, sadakat arar. Şimdi işin içinde bunlar varken diğer tarafta da bir Uranüs var İkizler Burcu'nda. O da diyor ki yani benim de canım çok çabuk sıkılır. Ben de rutin falan bilmem. Maymun iştahlı bir yapım vardır. Anında ipi kestirip atarım. Canım sıkıldığı yerde durmam. Zihinsel heyecan ararım ya. Mesela var olan ilişkinde şu başlayacak. Yani biz neyiz ki şimdi? Nereye gidiyor ki bu? Yani böyle hep bir rutin mi oldu? Canım sıkıldı benim. Kestirip atacağım. Ya da Venüs aynı zamanda para kaynaklarımızı anlatır. Parayı çok umarsızca harcamayı, özellikle ikizler teması, internet, alışveriş, online temaları barındırdığı için ya da ticareti işin içine aldığı için buralarda dikkatsiz harcamalar yapacağımızı ve böyle gözümüzü kapatıp keyfine harcayacağımızı anlatıyor. Ancak aynı zamanda hafta içerisinde enteresan bir açı daha var ki iki jenerasyon gezegen, bir tarafta Uranüs, bir tarafta Plüto arasında üçgen bir açı oluşacak. Bu biz astrologların 2026 için en çok merak ettiği açılardan biri arkadaşlar. Çünkü öyle bir açı ki bu. Biz insanlar kenara çekiliyoruz. Bu dünyayı etkisi altına alacak bir açı. Evet, birdenbire uzaylılar aramıza girebilir. Birdenbire dijital para gündeme gelebilir. Yani evet dijital para, bunun dedikoduları hep var. Yani böyle bir elektronik paraya geçiş gibi temalar hep var hayatımızda. Ama bu açının kesinleşmesi, bu da bir şeylerin hız kazanacağını anlatıyor. Uranüs beklenmedik durumları anlatırken Plüto yeraltı bir gezegen olduğu için yerin altında bir işler döneceğini ama bizim bunları ne kadar bileceğimizin de muamma olduğunu anlatıyor. Dolayısıyla da bir sürpriz var işin içinde ama biz ne kadarını izleriz, ne kadarını görürüz her zaman olduğu gibi şüpheli. Öyleyse ben kendi küçük hayatımızı size anlatmaya devam edeyim. Koçlarla her zaman olduğu gibi başlıyoruz. Şimdi koçlara baktığımda koçların bu yeni ay ev aile alanında gerçekleşiyor. Evin içerisinde uzun zamandır konuşmak istediğin konuları masaya yatırabilirsin. Özellikle böyle kendi huzurunu korumak için, o aileyle tekrar bağını güçlendirebilmen için bir takım şeyleri artık içinde tutmayıp da söylemek istiyorsun. Bu söylediğin ya da söylemek istediğin şeyler senin günlük düzeninle alakalı ya da iş hayatınla ilgili şeyler. Yani ben günlük yaşamımda güzel bir düzen istiyorum. Venüs Başak'a geçti biliyorsun ki ve sen de günlük yaşamında düzen, mükemmeliyetçilik isteyen ve detaylara önem veren
gelen bir yapım vardır. Yani böyle karmaşık bir hayat tarzı sana göre değildir aslında ve sen burada aslında onu isteyeceksin hayatında. Benim bir düzenim olsun, benim sabahım akşamım belli olsun, kafam biraz rahat olsun diyeceksin ama karşı tarafla iletişim kurarken biraz böyle sağı solu belli olmayan noktalara gidebilir konuşmalar. Yani sanki böyle dilinin kemiği olmayacak gibi ya da mesela sen çok farklı bir noktadan kendini ifade edebilirsin. Kendini anlatmaya çalışırken birdenbire yani ya konu nasıl buraya geldi? Ben aslında bunu söylemek istememiştim diyebileceğin noktalara varabilir gibi gözüküyor senin hayatında. Başka bir alternatifte ise sen işine gücüne odaklanmışsın. Kendi işinde güzel bir hani tam böyle çalışma modundasın, tamam mı? Tam böyle hani güzelce bir rutin içerisinde çalışıyorum, gidiyorum işime, geliyorum modundasın. Ama birden bir gelen haber, bu akrabalarından olabilir, bu yakın çevrenden olabilir. Onlardan gelen bir haber senin düzenini bozabilir. Ya iş yerindeki düzenin ya da günlük yaşamdaki düzenini bozabilir gibi gözüküyor bu hafta içerisinde. Ancak bu yeni ay senin ileriye gitmen için, senin geleceğini tasarlaman için geriye dönüp evin içerisinde ya da ailenin içinde bir şeyleri düzenlemenden geçecek gibi. Umarım bu yeni ay sana güzellikler getirir. Gelelim boğalara. Bu yeni ay senin zihinsel alanda gerçekleşiyor sevgili boğa. En sevdiğim tarz. Yani gerçekten yeni ay 3. evde gerçekleştiği zaman sen o yeni ayın enerjisini çok net hayatında hissedersin ama en çok da zihninde hissedersin. Bir sabah uyanırsın ve yeni bir sayfa açarsın. Yeni bir fikir aklına gelir. Yani bunu sen şu an hissediyorsun. O etki zaten başladı. Yeni ay 14 Temmuz'da gerçekleşse de biz yeni ayın etkisine zaten bir hafta öncesinden yavaş yavaş girmeye başlarız. Ve o enerji bizi yavaş yavaş kendi içine çeker ve bütün bir ay içerisinde de biz o enerjiyi koruruz aslında. Yani 14 Temmuz demek, ha bismillah 14 Temmuz'da bir şey olacak demek değil. Aslında bütün ay içerisinde sen o enerji içerisinde olacaksın demek oluyor. Sadece ayın fazı değiştikçe enerji büyümeye devam edecek. Şimdi bu yeni ayla beraber senin aklına bir fikir geliyor. Ama nasıl bir fikir biliyor musun? Merkür Retro'da olduğu için uzun zaman önce düşündüğün bir fikir. Ya da bir süredir düşünüyorsun, yapmak istiyorsun. Ya bir eğitime başlayacaksın, ya internetten, sosyal medya üzerinden bir işe başlayacaksın, ya ticarete girişiyorsun. Böyle bir şey yapacaksın. Aklında bir fikir var. Zekanı ortaya koyduğun, becerini ortaya koyduğun bir şey yapacaksın. Ama sen öncesinde bunun üzerine zaten çok fazla düşünmüşsün de bir türlü zamanını bulup başlayamadığın bir şey bu. Ve birdenbire ya tamam ben buna hazırım diyeceksin. Ya da bu eğitim sınav konusunda olacak. Ya bir eğitimi bitiriyorsun, sınavı bitiriyorsun. Çünkü burada yeni ay olsa da aslında burada yeni ay demek her zaman yeni bir eğitime başlayacaksın demek değil. Var olan eğitimine başlayıp hayatında o eğitimin getirisiyle beraber yeni bir sayfa açmaya da işaret eder. Aynı zamanda kendini ifade ediş biçiminde, düşüncelerinde böyle bir yeni bir sayfa durumu olacak gibi gözüküyor. Yeni bir çevreye girebilirsin, yeni insanlarla tanışabilirsin. Böyle bir etki hayatında aktif olacak. Ve burada yapacağın başlangıç, yapacağın girişim her neyse maddi anlamda sana beklenmedik getirisi olabilir. Sen özellikle Uranüs para evinde bu kadar güçlü açılar yaparken birdenbire güçlü bir para kapısı açabilirsin kendi hayatında. Bir fikri hayata geçirerek maddi kaynaklarında bir değişime sebep olabilirsin. Ve özellikle de Plüto ile yapacağı Uranüs'ün çok güçlü bir açısı var ki bu da kariyer hayatında güçlü bir dönüşme işaret ediyor. Bu da uzun vadede senin toplumdaki imajını direkt etkileyen bir yeniliğe işaret ediyor. Şimdi neye dikkat ediyorsun ama? Venüs'ün Uranüs'te sert açısı olacak. Birincisi keyfi harcamalar yapabilirsin. Keyfi harcamaların maddi para akışında beklenmedik durumlara işaret edeceğini anlatıyor. Şimdi bu keyfi harcamalar internet, online site, alışveriş üzerinden olacağı biraz aşikar gibi gözüküyor. Ya da sen yapmak istediğin ticaretle alakalı bir riske, bodoslama girebilirsin. Ancak unutmaman gereken bir şey var ki Merkür Retro. Çok da fazla geniş açılmayalım arkadaşlar. Önemli işlerin altına imza atmanın sırası değil ama dediğim gibi bir yeni ay bize yeni bir başlangıç yapmamızı istiyor. Ama bunun sanki geçmişte bir bağlantısı var. Yengeç demek geçmişte demek, onu da unutmayalım. O yüzden çok da böyle bir ayarı tutturmamız gerekecek gibi burada biraz dikkatli olmamız gereken noktalar var.
Şimdi bununla beraber ikinci alternatifte ise var olan ilişkinde harcamalar, keyfi böyle aşk, eğlence teması yüzünden çok fazla harcamanın getirdiği bir gerilim durumu olabilir. Biraz ağzınızın tadı bozulabilir ilişki içerisinde. Ancak bir ilişkin yoksa hiç senden beklenmedik bir şekilde hiç normalde tarzın olmayan birine sırf sesini beğendiğin için, sırf konuşmasını beğendiğin için ya da sırf böyle zekasına vurulduğun için o insanla bir ilişki başlangıcı yaşayabilirsin. Yani normalde benim hiç tarzım değil ama o kadar zeki ki beni zekasıyla etkiledi diyeceğin bir ilişki başlangıcı yaşama ihtimalinde çok yüksek gibi gözüküyor. Umarım bu yeni ay ve bu hafta sana da güzellikler getirir. Gelelim ikizlere. İkizler seni çok etkileyecek, özellikle de para kaynaklarını çok güçlü bir şekilde etkileyecek bir yeni ay var bu hafta. Sen maddi konularda güçlü bir farkındalık yaşayacaksın. Eski yeteneklerini, eskiden beri çabalayarak kendine kazandırdığın güçlerini şimdi maddi kazanca dönüştürme zamanı. Evet, farkındalığın güçlenecek, özgüvenin artacak ve diyeceksin ki ben net bir şekilde kendimi ortaya koyuyorum ve ben farklıyım kardeşim. Ben farklıyım ve beni de böyle kabul etsinler. Benim sınırlarım artık çok uçsuz bucaksız. Uranüs sendeyken sen değişeceksin ve Plüto ile yaptığı bu güçlü açı aynı zamanda dönüşeceğinin sinyallerini veriyor. Peki ne konuda dönüşeceksin? Aldığın bir eğitimle, sana gelen akademik bir güçle ya da yurt dışından sana gelen bir kaynakla, hayata bakış açın veya kendi içinde hissettiğin güçlü inançlarınla kendinde büyük bir değişim, dönüşüm hissedeceksin. Ama aile içinde sanki seni anlamıyorlar. Sanki evin içerisinde birlikte yaşadığın insanlar senin konforunu bozuyor gibi, senin o kendi yoluna gitme arzunu anlamlandıramıyorlar gibi. Evin içerisinde biraz tatsızlık çıkabilir gibi gözüküyor. Çünkü evin içinde ailenin ya da evde kimle yaşıyorsan o insanların sana karşı çok fazla detaylara girmesi ve çok fazla karışmaları artık yeter artık diyecek. Benim kendi gücüm var. Bu güç sana bugüne kadar biriktirdiğim vizyonundan geliyor ve sen burada artık yeter diyeceksin. Benim kendi sınırlarım, kendi kararlarım var. Farklıyım, evet. Diğer bir alternatifte ise bu tatsızlık ev, emlak, toprak üzerinden de, yani bu tarzda konular üzerinden de çıkabilir ve burada beklenmedik noktalara gitmeye açıklık olabilir. Sen birdenbire bavulunu toplayıp çekip gidiyorum moduna geçebilir gibi gözüküyorsun sevgili ikizler. Umarım bu hafta sana güzellikler getirir. Ve gelelim yengeçlere. Yengeçler, bu yeni ayın sahibi sizsiniz. Bu hafta kendi içinizde çok güçlü bir yedilenme hissedeceksiniz. Özellikle yengeçleri, ayı yengeç olanlarını dinlemesini tavsiye ediyorum. Çünkü bu yeni ay zaten ayın üzerinde gerçekleşiyor. Yani sen yeni ayına, yani sen ay döngüne yeni ay fazında girmiş olacaksın ki bu zaten direkt ayı yengeç olanları da direkt etkiliyor. Aslında her yeni ayda bu durum böyle. 17 dereceden başlayarak 25 dereceye kadar Yengeç burcunda bir gezegenin varsa bu yeni ay senin direkt etkisi altına alıyor ve bu yeni ayda bu yeni ayda retro konumdaki Merkür'le etkileşim halinde olacağını da söylemeden geçmek istemiyorum. Şimdi ne yapıyorsun? Hayatında bir başlangıç yapıyorsun ama her konuda yengeç. Yani sana şu an şey demeyeceğim. Yani evet, ilişki var ama iş yok ya da tarzın değişiyorsun ama şunu yapmıyorsun. Hayır, her şeyde yeni bir başlangıç var hayatında. Bakış açın değişiyor, düşüncelerin değişiyor, tarzını değiştirebilirsin. Gerçekten aynaya bakıp da yani ben biraz dış görünüşümde şöyle bir şeyleri değişmek istiyorum. Belki vücut şekillendirmeye başlayacaksın. Belki gidip saçını kestireceksin. Yani illa hayatınızda mesela bazen şey yazılıyor işte, bunu söylediniz ama hayatımda pek bir şey olmadı. Kesinlikle olmayabilir. Yani gerçekten harita çünkü kişiye özeldir ve derece olarak o yüzden söylemeye çalışıyorum ki gerçekten bu derece aralığında gezegeniniz yoksa bazen direkt hayatınıza bir etki olmaz. Ama bir sabah kalkarsın ve gidersin saçını kestirirsin ve ne iyi ki yani yapmışım dersin. Aslında bu yeni ay sana bu anlamda bir yenilik katar. Bunun dışında yeni bir ilişki başlangıcı yaşayabilirsiniz ve sizin için en çok ne değişecek biliyor musunuz? Şimdi burada her şeyin temelinde, yani senin yapacağın her yenilikte asıl sebep ne olacak biliyor musun? Kendi değerin, özgüvenin ya da maddi kaynaklarını. Şimdi tek tek anlatacağım. Birincisi, eğer böyle aynaya bakıp ya ben saçımı değiştireyim, vücudumu güzelleştireyim, şöyle böyle diyorsan bu sana özgüven getirecek. Bu sana kendini daha değerli hissettirecek aslında. Çünkü Jüpiter biliyorsun ki yengeçten çıktı. Ama bu kötü bir haber mi? Asla değil. Çünkü ikinci evine geldi. İkinci ev bizim özgüvenli olduğumuz alanları, yeteneklerimizi, maddi kaynakları
başarılarımızı anlatır. Ben değerliyim diyorsan ikinci evin çok güçlüdür. Yani çok özgüvenli insanların haritasında ikinci evinin çok güçlü olduğuna şahitlik ettim. Dolayısıyla da şimdi yengeçlerin bir sene içerisinde güçlü bir özgüven kazanma zamanı. Yeteneklerinizin farkına varacaksınız ve bunları paraya dönüştürmeye başlayacaksınız. Dolayısıyla bu yeni ay bunun başlangıcı olacak. Bu yeni ayla beraber bazı yengeçler iş hayatında yeni bir sayfa açacak. Ama bu başlangıç ani bir hevesle yapılmayacak. Yani bir sabah kalktığımda birdenbire aklıma bu fikir geldi de ben de bunu yapayım demedim. Öyle değil. Bu başlangıcı zaten siz uzun zamandır düşünüyordunuz. Ancak şu anda zamanı geldi. Şu anda sonunda uygun zaman oldu diyeceğiniz bir durum var burada. Yani aslında temeli sağlam bir başlangıç bu. Sıfırdan gidip de yeni bir insanla tanıştıysanız da bunun retroda olduğumuzu unutmayın. Ya da sıfırdan hadi ben bu sözleşmeyi imzalıyorum demeyin. Orada bir şey gözünüzden kaçma ihtimali çok yüksektir. Çünkü Merkür Yengeç'te retro. Bunun dışında şöyle bir etki olacak sizde. Düşüncelerinizi ifade ediş biçiminiz değişecek. Şimdi Venüs Başak'a geldi. Yengeçler normalde kendini ifade ederken çok dikkatlidir. Karşı tarafı kırmayayım. Aman kimseye böyle hani eleştirel bir anlatım biçimleri vardır. Evet, karşı tarafı eleştirebiliyorlar ama böyle bir kusursuz hani düşünceyi ifade etme tarzına bir takıklık da vardır yengeçlerde. Dolayısıyla da burada bir Venüs gelince hani herkese karşı şöyle böyle Güney Ay düğümü de buradan artık çıkmak üzere, artık onlarda şu olacak. Birdenbire bir aydınlanma. Kimseyi kırmamaya çalışıyorum. Ben herkese dikkatli konuşuyorum ama karşı taraftan bunu görmüyorum. Karşı taraf böyle bodoslama anlatıyor, söylüyor. Demek ki ben de bu kadar mükemmeliyetçi olmamam lazım kendimi anlatırken. Bu kadar takılmamam lazım belki de diyeceksiniz bir sabah uyandığınızda. İşte bu da Uranüs'ün Venüs'te yapacağı bir kare açının getirileri olacak. Diğer bir alternatifte de çok alakasız bir yerden gizli bir bilgi sahibi olabilirsiniz. Bir sır açığa çıkabilir. Farklı bir alternatifte böyle bir etki de var gibi gözüküyor hayatınızda. Umarım bu yeni ay size de güzellikler getirir. Gelelim Aslan ve yükselen aslanlara. Sevgili aslanlar, arka planında bir yeni ay var. Şimdi tabii ki de arka planda bir yeni ay gerçekleşiyorsa burada biraz dikkatli olmamız gereken konular var. Önce neyi koru? Enerji alanını koru. Göze, nazara, kötü enerjiye açık olduğun bir süreçte olduğunu unutma. Yani tabii ki burada evden çıkma demiyorum ama kendince önlemlerini al ve çok da sevmediğin insanlarla bir araya gelme. Onun dışında kendi içinde biraz izole olmaya ihtiyacın olabilir. Geçmiş konular çok fazla, geçmiş sayfalar zihninde çok açılabilir. Zaten Merkür de arka planında retro. Biraz geçmişi dönüp şu arka planda çok göstermiyorsun ama geçmişi çok fazla zihninde düşünüyorsun. Aileni düşünüyorsun, geçmiş konuları düşünüyorsun. Belki eski sevgilini çok fazla düşünüyorsun. Yani biraz böyle geçmişe özlem kabarmış gibi ama sen çok da bunu yüzeye yansıtmıyorsun gibi gözüküyor. Bunun dışında bazı yükselen aslanlar arka planda bir hazırlık içerisindeler. Belki bir projeyi hazırlıyorlar, belki bir projeleri var, geceleri çok fazla bunun üzerinde çalışıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Burada biraz öyle tarzda da bir şey olabilir. Ya da bazı yükselen aslanların yurt dışı bağlantılı bir işi olabilir ve bunun üzerine çalışıyor olabilirsiniz. Ancak biraz sağlığınıza, özellikle mide bölgenize dikkat etmenizi öneririm. Bununla beraber Venüs Başak Burcu'na geçti. Maddi anlamda aslında güzel gelişmeleri kendi içinde barındıracak ama önce Uranüs'te bir kare açısı olacak. Şimdi maddi konularda çok fazla detaylara takılacaksınız. Belki parayı çok fazla düşünmeye başlayacaksınız. Ve burada biraz mükemmeliyetçilik ve biraz Başak'ın getirdiği biraz depresif bir modda olacak gibi. Evet, Venüs tatlı bir gezegen ama Başak Burcu'nda düşer arkadaşlar. O yüzden yalandan size para başınızdan akacak gibi, başınızdan aşağıya paralar akacak gibi bir şey söyleyemem şu anda. Venüs her ne kadar maddi kaynakları da anlatsa da Başak Burcu'nda çok da eli açık değil gibi gözüküyor. Uranüs'te yapacağı kare açıysa bir harcama olabileceğini anlatıyor. Belki sizin beklemediğiniz bir yerden. Ya bir düğüne gideceksin, arkadaşının düğününe ve şu anda sen bu harcamayı istemiyordun mesela. Ya da işte bir girdiğin çevreden ötürü, girdiğin projeden ötürü bir harcama durumu var ki bu da seni biraz huzursuz edecek gibi gözüküyor. Ancak Plüto ile yapacağı da bir güçlü açı var ki bu girdiğin ortamlardan çok güçlü bağlantılar da kurabilirsin. Gerçekten ya belki çok gerçekten karizmatik biriyle tanışabilirsin. Başka bir alternatifte ise gerçekten sana buradan
başarı getirecek güçlü insanlarla tanışmak, sana gerçekten maddi başarı da getirecek güçlü insanlarla tanışma anlamında şanslı olacağın bir dönemde olacaksın sevgili Aslan. Ancak genel olarak arka planda bir yeni ay varken dediğim gibi sen enerjini korumaya odaklan. Umarım bu hafta sana güzellikler getirir. Gelelim Başaklara. Sevgili Başak, Venüs sana geldi. Güzelleşeceksin, değişeceksin. Gerçekten de Venüs sana iyi gelecek gibi gözüküyor. Ama öncesinde bir yeni ay var hayatımızda, 14 Temmuz'da gerçekleşecek olan. Şimdi bu yeni ay bize şunu söylüyor. Senin hayatında eski bir hayalini gerçekleştirmen için bir fırsat ayağına gelebilir. Ya bir yarım kalmış bir projeyi tamamlaman için eski arkadaşlarınla ya da iş arkadaşlarınla tekrar bir araya gelebilirsin. Ya da eskiden beri hep düşündüğüm şöyle bir hayalim vardı, şöyle bir toplulukta çalışmak istiyordum dediğim bir ortama girebilirsin. Burada şöyle de bir etki olabilir. Yani böyle bir düğün hazırlığı, evlilik için bir hazırlık ya da çocuk hazırlığı, yani burada üzerine düşündüğün, eskiden beri üzerine düşündüğün bu temalar üzerinden de bir şeyi tamamlaman adına ve buradaki aslında hem yeni başlangıç hem de çok da yeni bir başlangıç değil. Aradaki dengeyi umarım anlatabilmişimdir. Yani hep zaten üzerine düşünüyordum ama fırsat şu an geldi diyebileceğim bir durumu anlatıyor aslında. Ancak burada önemli bir detay var. Venüs Başak'ta dedim ya. Evet, Venüs Başak'ta iyi, güzel ama rahat bir konumda değil arkadaşlar. Maalesef ki Başaklar niye sürekli çalışıyor? Niye sürekli böyle bir koşturma içerisindeler? Hiçbir şey böyle ellerine, avuçlarına gelmiyor. Neden? Çünkü Venüs Başak'ta rahat değil. Yani böyle de olunca konforu kazanmak için, parayı kazanmak için, aşk için, ilişki için bir koşturma içerisinde olmayacak mı Başaklar? Maalesef olacak. Burada yine aynı etki var. Venüs Başak geldi ama şimdi Başak şunu düşünüyor. Evet, her şeyi ben en ince ayrıntısına kadar hesapladım. Hiçbir problem çıkamaz. Her şey mükemmel olacak. Ben çok rahatım. Her detayı en ince ayrıntısına kadar hesapladım. Ama oradan bir Uranüs var arkadaşlar. Uranüs oradan bir Venüs'e kare yapacak. Diyor ki seni bekleyen bir sürpriz var. Burada seni şaşırtacağım diyor. Bu sürpriz nereden gelebilir? İş hayatından gelebilir. İş hayatında senin hep belki çalışma tarzın var. Hep böyle alışmış olduğun, kendince bir rutin oturttuğun bir çalışma düzenin var. Ama o Uranüs onu değiştirecek gibi gözüküyor. Diyor ki çalışma tarzında, iş hayatında bir değişime gitmen lazım. Teknolojiye, yapay zekaya, dönemin beklentilerine ayak uydurman lazım. Yapacak bir şey yok. Sana buradan bir değişim gelecek gibi. Ya da bazı başaklar şu an çok radikal tarz değişimine gitmenizi önermiyorum. Evet, Venüs size geldi. Güzelleşme arzunuz yoğun. Tabii ki de güzelleşeceksiniz. Ancak Uranüs'ün bu kare açısı şu anda bu hafta içerisinde aktifken tavsiye etmiyorum. Dersin ki saçımı boyayacağım, platin sarısı olsun. Gider saç turunculaşır, turuncu bir şey çıkar ortaya ve dersin ki bu ne? Yani ben bunu beğenmedim. Mesela bu tarz vereni, ben bunu beklemiyordum, bu nereden çıktı diyeceğin durumlar var çünkü hayatında. Diğer bir alternatifte ise sen aşkını, ilişkini çok güzel planlamışsın, tatlı tatlı ilerliyorsun. Belki evliliğe gidiyorsun, bu hazırlık aşamasındasın falan. Eşin ailesinden böyle beklenmedik bir söz, beklenmedik bir haber, bir böyle bir hani konforuna bozabilir gibi gözüküyor. Evet, ben bunu söyleyeyim. Siz önleminizi alın. Ama umarım hayatınızda her şey güzel olur. Gelelim terazi ve yükselen terazilere. Bu yeni ay sizin MC noktanızda gerçekleşiyor. Dolayısıyla da tam tepenizde gerçekleşen bir yeni ay. Özellikle de MC noktanız 16 derece ile 25 derece arasındaysa daha fazla etki alırsınız hayatınızda. Bu yeni ayla beraber kariyer hayatınızda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Ama bu başlangıç sizin eskiden beri beklediğiniz veya üzerinde çalıştığınız bir konudan dolayı olabilir. Nasıl? Mesela eskiden üzerine çalıştığın bir projede şu an bir başarı elde edersin. Sana bir terfi getirebilir, bir zam getirebilir. Farklı bir alternatifte üzerine konuştuğun bir konu vardı iş hayatında, beklediğin bir haber vardı. İşte bu haber gelebilir. Bu senin iş hayatına yeni bir sayfa açtırabilir. Belki departmanın değişiyordur, belki kendi alanında yükseliyorsundur. Yani böyle bir sana bir güç de getirecek bir durum var sanki hayatında. Bununla beraber bazı yükselen teraziler sevgilisinin ailesiyle tanışabilir bu süreçte. Ancak şöyle de bir etki var hayatınızda. Ya sevgilinizin ailesiyle tanışabilirsiniz bu süreçte. Kendi yaşadığınız ailede, evinizde yeni bir sayfa açılabilir. Yeni bir gündem durumu söz konusu olabilir. Aynı zamanda hafta içerisinde Venüs-Uranüs karesi de aktif olacak. Şimdi Venüs sizin arka planınızda. Size güçlü bir farkındalık kazandıracak bir kare açı olacak bana sorarsanız bu. Çünkü arka plandaki Venüs, Başak Burcu'ndaki bir Venüs, sizin ilişkilerde çok fazla takıntılı, mükemmeliyetçi olduğunuz
olduğunuzu anlatıyor bana. Ve bundan çok sıkılmışsınız gibi. Yani arka plandaki o eleştirel, mükemmeliyetçi, çok fazla detaya takılan yapınızdan, sadece ilişkiler konusunda değil. Yükselen teraziler çok ılımlı bir yapıda, çok ılımlı, pozitif ve diplomatik bir yapıda kendilerini sunarlar ama kendi içlerinde kendilerine karşı çok sert, eleştirel ve mükemmeliyetçi bir yapıları vardır. Kolay kolay kendileri kendilerinden pek memnun olmazlar. Dolayısıyla da buraya gelen bir Venüs, Uranüs'e kare açı yaptığı zaman, yani özellikle de ilişkiler konusundaki o mükemmeliyetçi tavrınızdan ve o fazla detaya takılıp eleştiri yapma yapınızdan çok sıkılabilirsiniz. Yani yeter ya, ben artık bu kalıplardan, geleneksel bakış açılarından, bir şeylerin en çok da kendi kendimin önüne taş koymaktan çok sıkıldım deyip buradaki bazı kalıpları artık kesip atabilirsiniz hayatınızda. Gerçekten üstelik de bu kalıplar çok sert bir şekilde oturmuş ve hayat bakışınızı derinden etkileyen kalıplar. Birdenbire ben bundan sıkıldım deyip kesip atabileceğiniz durumlar olacak. Bu farklı bir alternatifte ise birine karşı platonik aşıksanız, bir ilişkide gizli bir ilişki içerisindeyseniz ve bu ilişki sizin inançlarınızla uyum sağlamıyorsa, hayata bakış açınıza uygun değilse ben bu ilişki içerisinde olmayacağım deyip bunu bitirebilirsiniz. Böyle bir etki de olacak gibi hayatınızda. Umarım bu hafta size güzellikler getirir. Ve gelelim akreplere. Akrepler 9. evinde, yani senin hayata bakış açını anlatan, vizyonunu anlatan bir noktada bir yeni ay gerçekleşecek. Ama Merkür Retrosu'nun da kavuşumda olduğunu unutmamak lazım. Şimdi bazı yükselen akreplerin hayatında eski hukuki bir mesele lehinize dönüşebilir. Yarım kalmış bir sınavı bitirebilirsiniz. Yani bir süredir bir sınavı geçmeye çalışıyorsun, emek veriyorsun, bir türlü olmadı. İşte bu yeni ayla beraber o sınavı verip geçip hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Yurt dışına çıkmak istiyorsun, kaç kere vize başvurusu yaptın, bir şekilde olmadı. İşte bu yeni ayla beraber o vizeyi sonunda alabilirsin. Ya da bu tema hani biraz daha resmi kurumları işin içinde barındıran, resmi kurumları, gazeteyi, medyayı, televizyonu, iletişim sektörlerini de kendi içinde barındıran bir tema olduğu için 9. ev. Dolayısıyla da buralarla alakalı bir işin varsa ve uzun zamandır üzerine zaten çalıştın, emek verdin, olmadı, işte şimdi olabilir. Çünkü bu yeni ay sana güzel bir açı yapacak. Özellikle de senin de haritanda 16 ile 26 derece arasında yükselene sahipsen, yükselene, güneşe sahipsen bu yeni ay seni çok güzel etkileyecek gibi gözüküyor. Bununla beraber uzaklardan güzel haberler alabilirsin. Eşinin akrabalarıyla alakalı güzel gelişmeler yaşayabilirsin. Gerçekten orada bir şeylerin yoluna koymak, bazı eski konuları konuşmak, aradaki bağların düzelmesi gibi durumlara da son derece açık gibisin. Ancak biliyorsun ki Venüs de Başak Burcu'na geçti. Venüs'ün Başak Burcu'na geçmesi aslında uzun vadede senin dostlarını, arkadaş çevreni güzelleştirecek ve daha da aslında iyi anlamda geleceğin için çok güçlü bir şekilde çalışmaya başlayacaksın. Ama bu hafta içerisinde sert bir açısı var. O da Uranüs'te. Şimdi bu bize şunu söylüyor. Arkadaşların yüzünden bir borca, harcamaya girebilirsin. Bu nasıl biliyor musun? Ne bileyim, belki arkadaşın evleniyordur ya da arkadaşın senden borç ister ve seni şu anda bu biraz riske sokabilir gibi gözüküyor. Farklı bir alternatifte ise geleceğin için biraz risk almaya açık olduğunu gösteriyor ki bu hafta içerisinde bunu tavsiye etmiyorum. Veya eşinin hayatında harcamalarıyla alakalı ani beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Bu da direkt tabii ki de seni de etkiler gibi gözüküyor. Umarım bu hafta sana da güzellikler getirir. Gelelim yay ve yükselen yaylara. Sevgili yaylar, bu yeni ay sizin hayatınızda finansal temaları gündem haline getiriyor. Özellikle de beklediğin bir para varsa bu yeni ayla beraber bu gelebilir. Evet. Yani burada gerçekten birinden bir para bekliyorsun. Biri bir borcunu ödemek zorundaydı. Bir müşterin parasını vermedi. İşte bu yeni ayla beraber sana gelebilir. Ya da eşinin hayatında böyle bir durum olabilir. Eşinin beklediği güzel büyük bir para eline geçebilir. Buradaki bolluk, bereket senin de payına düşecek gibi gözüküyor. Aynı zamanda burada farklı bir temadaysa eskiden olan ve yarım kalmış bir miras meselesinin tamamlanması, seni avantajlı kılacak bir durum olması. Yani bu yeni ay sana bir borçtan çok aslında para getirme potansiyeli daha güçlü bir yeni ay. Özellikle bu yeni ay seni küllerinden yeniden doğuracak. Yani çok
Psikolojik açıdan yeni bir sayfa açma, eski korkularından arınma, artık eski defterleri kapatma, toksik bir ilişkin varsa onu bitirme, zihninde sürekli unutamadığın biri varsa onu unutma. Yani geçmişten kalan artık kabak tadı vermiş şeyleri senin bilinçli olarak sonlandırman ve zihinsel olarak yeni bir sayfa açma anlamında seni çok güçlü bir şekilde destekleyecek. Bununla beraber belki bir operasyon durumun olabilir. Ama bu nasıl bir operasyon biliyor musun? Zaten planlıyordun. Zaten girmen gerekiyordu. Erteliyordun. Ama şimdi zamanı oldu ve şimdi girmek durumunda kaldığın gibi durumda var gibi gözüküyor. Hafta içerisinde Venüs'e baktığımda tam tepende kariyer alanında. Sen harıl harıl çalışıyorsun. İşinin, gücünün peşindesin. Ancak ortağın, birlikte çalıştığın kişi ya da sana gelen müşteriler pek sağı solu belli olmayan ve ne istediği belli olmayan yapıda. Yani ne istiyor bu insan ben anlamadım diyeceksin. Sözlerini, fikirlerini ifade ederken seni sinir edecek. Yani karşı taraf kendini anlatırken seni sinirlendirecek gibi gözüküyor. Ya da bu partnerin de olabilir. Böyle farklı davranabilir ve bu da seni sinir edebilir bu süreçte. Yani konforumu bozuyorsunuz, huzurumu bozuyorsunuz diyeceğin durumla karşı karşıya kalabilirsin bu hafta içerisinde. Umarım bu hafta sana da güzellikler getirir. Oğlak ve yükselen oğlaklara baktığımızda tam karşında sana aynalama efekti sunacak bir yeni ay gerçekleşiyor. Dolayısıyla da ilişki hayatında bir takım yenilikler var. Eski bir aşk, eskiden beri tanıdığın bir kişiyle tekrar bir araya gelebilirsin ve o aşk aranızdaki o elektrik alevlenebilir gibi gözüküyor. Aynı zamanda burada sevgilinle ya da var olan ilişkinde eski konular tekrar gündeme gelebilir ve sen karşı tarafı daha iyi anlayabilirsin. Yani karşı taraf sana duygusal olarak ne anlatıyorsa onu hissederek anlayabilirsin ve aslında aradaki o problem tatlıya bağlanabilir. Aynı zamanda bir evlilik teklifi alabilirsin sevgili Oğlak bu süreçte ve bu teklifi şu an alıyorsan bil ki aslında karşındaki kişi bunun üzerine çok fazla düşünmüş ve aslında bunu uzun süredir planlıyormuş da şu an fırsat bulabilmiş gibi düşünebiliriz aslında. Eski ortakların, işbirliği yaptığın insanlar, müşterilerinle tekrar bir araya gelme ve eğer bir anlaşma sağlanacaksa senin hayrına ve daha güçlü şartlar altında yeniden imzalanması durumu da söz konusu olacak gibi. Burada Venüs-Uranüs karesi de aktif olacak hafta içerisinde ki bu da bize şunu anlatıyor. Sen ya yurt dışı ile alakalı bir işte çalışıyorsun ya medya, televizyon, iletişim, sosyal medya ile alakalı işlerde çok fazla yoğunsun, harıl harıl çalışıyorsun, her detaya önem veriyorsun, mükemmelsin, mükemmeliyetçi bir yapım var bu konuda. Ancak Uranüs işin içine girdi. Bu işte bir terslik çıkması. Burada bu arada bu tema akademik konular üzerinde de olabilir. Üniversite, sınav, akademik temalar üzerinde de sen ya çok fazla çalışıyorsun ve burada teslim zamanın değişmesi, birdenbire karşı tarafın farklı bir fikir sunması, başka bakması, seni anlamaması, ne bileyim böyle bir sen her şeyi hazırladın tamam ama yok ben beğenmedim demesi gibi durumlara açık olacaksın gibi. Aynı zamanda iş yerinde arkadaşlarınla da bir tık anlaşmazlıklara açık olacağın bir süreç olacak gibi. Ya da bu çalışma düzenine ortaya çıkan bir stresten kaynaklı sinir bozukluğunun engel olması ve sağlık açısından çok fazla çalışmaya açık olmayacağın bir zaman dilimi de olabilir zaman içerisinde bu hafta. Evet. Bu hafta biraz böyle bir hafta. Hem güzellikler var hem de biraz Uranüs işin içinde olduğu için sürprizi durumlar da var gibi gözüküyor. Hafiften konforumuzu bozacak tarzda. Umarım bu hafta sana güzellikler getirir. Gelelim Kova ve yükselen Kovalara. Sevgili Kovalar, sizin hayatınızda Yengeç yeni ay ile beraber eski işlerinizle alakalı temalar tekrar gündeminize meşgul edecek gibi gözüküyor. Ama nasıl biliyor musun? Mesela eskiden beri başvuru yaptığın bir yer, özellikle Merkür Retrosu başlamadan önce bir CV'ni attığın, iş başvurusu yaptığın bir yer varsa buradan geri dönüş yapabilirler ve burada yeni bir başlangıç yapabilirsin. Yeni bir iş fırsatı, iş hayatına yeni bir nefes gibi durumlara son derece açık gibisin. Aynı zamanda eski projeleri tamamlama ve burada eski projelerle alakalı eski müşterilerinin tekrar sana dönmesi, seninle kontak halinde olması gibi durumlarda son derece açık olacağın durumlar arasında. Aynı zamanda şöyle de bir etki olacak. Bazı kovalar hani böyle bir yarım kalmış bir işin varsa, uzun zamandır zaten üzerine çalıştın. Şimdi bunu tamamlama ve burada artık bunun vasıtasıyla yeni bir sayfa açma, bir sonuç görme durumlarına açık olacaksın. Ya da mesela bazıları işte hep spor yapacağım dedin, hep diyete başlayacağım dedin, hep kendime güzel bir rutin oluşturacağım dedin, sağlıklı bir rutin. İşte bu yeni ayla beraber bunu yapman için fırsatların olacak. Çünkü üzerine uzun zamandır düşündüğün konuları şimdi gerçekleştirme zamanı.
Bununla beraber uzun zamandır doktora gitmeyi de erteliyorsan, hep tahlil yaptıracağım, hep şu doktora gidip şu sağlık sorunu çözeceğim diye erteliyorsan bu hafta içerisinde bunun için de adım atacak gibisin. Ve aynı zamanda burada Venüs'ün Uranüs'le bir sert açısı var ki bu da ya çocuklarından kaynaklı ya ilişkinde partnerin için çok fazla harcama mı yapıyorsun? Biraz canı sıkacak bu harcamalar çünkü pek sırası değil gibi. Ya da ilişkinde sevgilin için çok fazla para harcadın. Şimdi birden hani çok fazla ipin ucunu kaçırmışım diyebileceğin durumlar olabilir. Ya da sevgilinin çok fazla para harcaması sana biraz batabilir. Yani yeter artık biraz ayarında harca diyebileceğin durumlar söz konusu olabilir. Farklı bir alternatifte ise birdenbire bir ilişki başlangıcı yaşayabilirsin. Çok fazla sen de entelektüel tarafına vurulduğun biriyle tanışabilirsin ve burada bir flört başlangıcı söz konusu olabilir bu süreçte. Ancak benden sana tavsiye biraz borç, kredi, vergi temalarına, aynı zamanda biraz keyfi harcamalarına dikkat etmen gereken bir hafta içerisindesin. Umarım bu hafta sana da güzellikler getirir. Gelelim balık ve yükselen balıklara. Aşk hayatı yine hareketli balıkların. Özellikle eskiden kıymetini bilememiş biri tekrar kapını çalabilir. Eskiden o eski duyguların tekrar içinde kıpır kıpır olabilir. Gerçekten çok sevdiğin, gerçek anlamda böyle yarım kalmış ya da hani hep böyle hani onunla nasıl olurduk dediğin kişinin tekrar sana dönmesi ve burada eski duyguların tekrar hareketlenmesi gibi durumlar söz konusu olacak. Bazı yükselen balıklarsa bir yaratıcı projesine ya da bir hobisine geri dönebilir. Gerçekten ya ben bunu hani biraz boşa harcamışım, kıymetini bilememişim dediğiniz bir hobinize tekrar dönüp evet yani ben gerçekten bu alanda profesyonelleşebilirim. Bunu kendi iş hayatıma, bunu kendi işime dönüştürebilirim diyeceğin durumlarla karşı karşıya kalacak gibisin. Ancak burada Venüs'ün Uranüs'te bir kare açısı olacak. Burada biraz aileden kaynaklı ilişkide bir problem çıkması. Sen ilişkinde son derece mükemmeliyetçi ve her ince detayı ince hesaplarken aile içerisinde bir tatsızlık çıkması, evin içinde bir problem ya da ev, toprak, arsa meselesinden kaynaklı ilişkide bir problem çıkması gibi durumlara açık olacaksın gibi gözüküyor. Farklı bir alternatifte ise bir taşınma, ev değişimi ya da evin içerisinde yaşanan bir değişimden kaynaklı ilişki hayatının da bir şekilde etki alması gibi durumlara açık olacağım bir hafta olacak sevgili balık. Ancak bu yeni ay sana çok güzel bir açı yapıyor ve tekrar içindeki çocuğu sevindirme anlamında ikinci bir şans sunuyor. Umarım bu hafta sana da güzellikler getirir. Evet, 13-19 Temmuz haftası burçları bekleyen etki bu şekildeydi. Umarım hayatımızda yaşanan bütün değişimler hepimizin lehine olur ve bizi mutlu eder. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarzda içerikler hoşunuza gidiyorsa lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.